Bugün sizi insanlık tarihinin en eski hikayelerinden, en derin sorularından birine doğru yolculuğa çıkaracağım. Bu dünya ve kainat nasıl yaratıldı? Şimdi düşünün. Her toplum, her kültür kendi köşesinde oturmuş gökyüzüne bakarak dağlara, nehirlere, yıldızlara hatta kendi ellerine bakıp bu soruyu sormuş. Ve bu soruya öyle fantastik, öyle büyüleyici cevaplar vermişler ki bazen tanrılar birbirine girmiş, bazen bir yumurtadan tüm evren çıkmış, bazen de karanlık suların derinliklerinden hayat doğmuş. Mitolojiler insanın hem hayal gücünün hem de çevresini anlamlandırma çabasının bir yansımasıydı. Fakat aynı zamanda birer zaman kapsülü gibiydiler. Bize binlerce yıl önce yaşamış insanların dünyayı nasıl gördüğünü, neye inandığını anlatıyorlar. Kimi zaman devasa yılanların savaştığı hikayeler, kimi zaman bir tanrının yalnızlıkla başa çıkmak için dünyayı yarattığı anlatılar. Tüm bu öyküler sadece birer masal değil, aynı zamanda kültürlerin ruhu, insanlık tarihinin ilk felsefi denemeleriydi. Mitolojiler ne bir akademik kitapla başlar ne de belirli bir tarihte biter. Ama elden geldiği nispette bu yaratılış hikayelerini tarihsel bağlamlarına oturtmaya çalışacağım. O halde başlayalım. İyi seyirler. Yaratılış mitleri, insanlığın dünyayı, yaşamı ve hatta kendini anlamlandırma çabasının en etkileyici kanıtlarından biridir. Binlerce yıl önce gökyüzüne bakan birisi, yıldızların neden parladığını, dünyanın neden bu kadar düzenli ya da kaotik olduğunu anlamaya çalışıyordu. Yanında teleskop yoktu. Elinde bilimsel veriler de yoktu. Ama bir şey vardı. Sınırsız bir hayal gücü. Bu hayal gücü sadece doğayı anlamlandırmaya çalışmakla kalmadı, ona ruh verdi, anlam yükledi. Güneş bir tanrı oldu, deniz bir tanrıça, dağlar, rüzgarlar, hatta karanlık bile bir karakter kazandı. Bu mitler o dönemin insanları için hem bilimdi, hem din, hem de sanattı. Evren nereden geldi? İnsan neden var? Hayatın bir amacı var mı yoksa bu sadece büyük bir kaos mu gibi soruların cevabını bulmaya çalışırken ortaya muazzam hikayeler çıktı. Bugün bu mitlere dönüp baktığımızda sadece geçmişteki insanların dünyayı nasıl gördüğünü değil, aynı zamanda onların en derin umutlarını, korkularını ve hayranlıklarını da hissediyoruz. Şimdi gelin bu büyüleyici yaratılış öykülerine en eski çağlardan başlayarak kronolojik bir yolculukla birlikte bir adım atalım. İlk durak, insanlığın en eski hikayelerinden birine ev sahipliği yapan aborjin mitolojisi. Yazılı bir kaynağa sahip olmayan bu mitoloji, binlerce yıl öncesine uzanan sözlü bir gelenekle bugüne kadar ulaşmıştır. Aborjinler, Avusturya kıtasının kadim halklarıdır ve onların yaratılış hikayeleri, rüya zamanı adını verdikleri bir kozmik evrede geçer. Bu evre, evrenin, yeryüzünün ve hatta insanların şekillendiği bir zaman dilimini ifade ediyordu. Onlara göre rüya zamanında büyük ruhlar ve doğanın güçleri dünyayı şekillendirmiş, dağlar, nehirler, hayvanlar ve insanlar arasında bir bağ kurulmuştu. Her şey bir bütündü ve bu bütünü anlamak, doğayla uyum içinde yaşamayı gerektiriyordu. Ancak bu mitoloji yazılı bir tarihe dayanmadığı için diğer eski medeniyetlere göre tarihsel olarak daha az kayıt altına alınmıştır. Yine de insanoğlunun en eski düşüncelerini ve dünya algısını anlamak için bu hikayeler değerli. Şimdi ise yazılı tarih sahnesine geçiyoruz. İnsanlığın ilk yazılı kaynaklarını üreten, tarihin en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerler. Sümerler'de yaratılış mitleri insanoğlunun doğaya dair ilk yazılı hikayelerini içeriyordu ve onların hayal gücü bugünün mitolojik anlatılarının temel taşlarını oluşturmuştu. Sümer mitolojisinde her şey Namnu adı verilen uçsuz bucaksız bir ilkel su kaosuyla başlar. Namnu hem tanrılar hem insanlar hem de evren için her şeyin anasıydı. Bu derin, sessiz ve karanlık su kütlesinden dünyanın ilk tanrıları doğmuştu. Gökyüzü yani An ve yeryüzü yani Ki. Bu ikilinin birleşiminden hava tanrısı Enlil doğmuştu ve onun elleriyle düzen başlamıştı. Enlil gökyüzünü yeryüzünden ayırmış, kaosun içinden yaşam alanları oluşturmuş ve insanın yaşamını şekillendirecek doğa güçlerini belirlemişti. Ama Sümer yaratılış öyküsü burada bitmiyor. İnsan neden yaratıldı sorusuna verilen cevapsa çok ilginçti. Tanrılar çalışmaktan yorulmuştu. İnsan tanrılara hizmet etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için bilgelik tanrısı Enki'nin yardımıyla çamurdan şekillendirildi. Bu sadece Sümerlerin doğaya olan pragmatik bakış açısını değil, aynı zamanda tanrılara yükledikleri insansı özellikleri de gösteriyordu. Bir düşünün, binlerce yıl önce bir Sümerli çiftçi tarlasında çalışırken belki de bu mitleri anımsayarak
Biz gerçekten tanrılara yardım etmek için mi buradayız diye düşünmüş müydü acaba? Şimdi bu suların içinden çıkıp ışığa ve güneşe odaklanmış bir başka yaratılış mitine, Antik Mısır'a doğru yola çıkalım. Antik Mısır'a geldiğimizde yaratılış mitlerinin ilahi bir düzen, ışık ve güneş teması etrafında şekillendiğini görüyoruz. Her şey karanlık bir suda, Nun adı verilen ilkel bir kaos içinde başlıyor. Nun hem her şeyin kaynağı hem de her şeyin dışında duran bir bilinmezlikti. Bu sonsuz karanlıkta ilk tanrı Atum kendiliğinden var olmuştu. Atum bir tepenin üzerine çıkarak kaosu düzenlemeye başladı. Atum'un varlığıyla birlikte evrene düzen getirecek tanrılar ortaya çıktı. Hava yani Şu ve Tefnut yani Nem Atum'dan doğmuş, bu ikilidense Nut yani gökyüzü ve Geb yani yeryüzü var olmuştu. Bu tanrılar evrenin temel yapısını oluşturuyordu. Gökyüzü yukarıda, yeryüzü aşağıda ve onların arasında hayatı taşıyan hava. Peki ya insanlar nereden gelmişti? Antik Mısır'a göre insanlar Ra'nın gözyaşlarından yaratılmıştı. Bu insana tanrısal bir köken atfederken aynı zamanda onların Ra'ya olan bağlılığını da açıklıyordu. Ra'nın her gün doğması sadece fiziksel dünyanın değil, toplumsal düzenin de devamlılığı anlamına geliyordu. Nil'in taşması, güneşin her sabah doğması, hatta ölümden sonraki yaşam bile bu yaratılış anlatılarına dayanıyordu. Şimdi Nil'in bereketli topraklarından uzaklaşıp daha mistik ve karmaşık bir yaratılış anlayışına sahip Vedik Hindistan'a gidiyoruz. Hint mitolojisinin yaratılış öyküleri, Vedik metinlerindeki derin felsefi sorular ve şiirsel anlatımlarda hayat bulur. Bu hikayeler sadece evrenin nasıl yaratıldığını değil, aynı zamanda varoluşun anlamını da sorgular. Vedalar, insanların dünyayı anlamlandırma çabasının hem mistik hem de mantıksal bir çerçevede ele alımıdır. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Ne varlık ne de yokluk vardı. Karanlık vardı. Ama bu karanlık suyun içinde bir şeyler saklıyordu. İlk hareketin nasıl başladığını kimse tam olarak bilemezdi. Hatta tanrılar bile bu gizemin ötesinde olduklarını söylerdi. En sonunda bir arzunun, bir hareketin kıvılcımı ateşlediği söylenir. Bu hareket evrenin tüm parçalarını bir araya getirmişti. Vedik hikayelerde ayrıca Purusha adı verilen kozmik bir devin anlatısı da yer alır. Purusha, evrenin ilk kurbanı olarak kendini feda eder. Onun bedeninden dünya, tanrılar ve insanlar yaratılır. Başından gökyüzü, ayaklarından yeryüzü ve nefesinden rüzgar oluşur. Bu evrenin kutsal bir düzen içinde oluştuğunu ve tüm yaşamın birbirine bağlı olduğunu vurgular. Hint mitolojisinde yaratılış bir son değil, sürekli bir döngüdür. Evren yaratılır, yok edilir ve yeniden doğar. Bu döngüsellik, Hinduizmin temel felsefi anlayışlarından biri olan samsara kavramına bağlanır. Sıradaki durağımız, kadim Çin medeniyetinin derin ve mistik yaratılış öyküleri. Çin mitolojisi, evrenin başlangıcını anlatan etkileyici bir hikayeye sahiptir ve bu hikaye adeta bir kozmik masal gibidir. Başlangıçta her şey bir kaos içindeydi. Bu kaos ne şekil almıştı ne de bir düzene sahipti. Derken bu kaosun ortasında bir kozmik yumurta belirdi. İşte bu yumurtanın içinde mitolojinin yaratıcı kahramanı Pangu yatıyordu. Pangu 18 bin yıl boyunca bu kozmik yumurtanın içinde uyudu. Sonunda uyandığında yumurtayı kırarak içindeki kaosu düzenlemeye karar verdi. Yumurtanın üst kısmı gökyüzünü, alt kısmı ise yeryüzünü oluşturdu. Pangu gökyüzüyle yeryüzü birbirine karışmasın diye her gün biraz daha uzadı ve bu düzeni korudu. Efsaneye göre Pangu'nun ölümünden sonra bedeni yeryüzünü şekillendirdi. Nefesi rüzgar oldu, gözleri güneş ve ayı oluşturdu. Kanı nehirleri ve denizleri yarattı. Kemikleri dağlara dönüştü, saçları ise yıldızlar ve galaksiler olarak gökyüzüne yerleşti. Ancak Çin mitolojisi sadece Pangu ile sınırlı değil. Diğer önemli bir yaratılış hikayesi tanrıça Nüva ile ilişkili. Nüva, insanları çamurdan yarattı. İlk olarak elleriyle her bir insanı tek tek şekillendirdi ancak bu işin ne kadar uzun süreceğini fark edince bir ip alıp çamuru ona dolayarak hızla insanları yarattı. Ellerinden çıkan insanlar asil ve özel bireyler oldu ancak ipi kullanarak yarattığı insanlar sıradan halkı temsil etti. Bu hikaye Çin toplumunun sınıfsal yapısını mitolojik bir dille açıklayan ilginç bir detay. Şimdi kadim Asya topraklarından çıkıp uçsuz bucaksız bozkırlara doğru bir yolculuk yapalım ve yolumuza Türk mitolojisiyle devam edelim. Türk mitolojisi doğayla iç içe yaşamış bozkır insanlarının gökyüzüne, toprağa ve suya duyduğu hayranlığı yansıtan destansı hikayelerle dolu.
Evrenin yaratılışı hakkında en bilinen öykülerden biri, kadim halkların doğayı nasıl kutsallaştırdığını gözler önüne seriyor. Hikaye başlangıçta yalnızca uçsuz bucaksız bir suyun var olduğu bir evrenle başlar. Bu sonsuz suyun üzerinde Tengri yani Gök Tanrı ve Ülgen adında iki tanrı vardır. Ülgen yaratılışı gerçekleştiren tanrıdır. Ancak hikayede bir başka figür daha yer alır. Karanlık ruh Erlikhan. Ülgen evreni yaratmak için Erlik'ten yardım ister ve ona sudan toprak çıkarmasını söyler. Ancak Erlikhan'ın açgözlülüğü yüzünden bu yaratılış süreci beklenmedik şekilde karmaşıklaşır. Ülgen yaratılan toprağı genişleterek dağları, gökyüzünü ve yeryüzünü biçimlendirir. Ardından insanlar yaratılır. Ancak bu insanlar yalnızca Ülgen'in eseri değildi. Erlikhan da kendi bencil amaçları doğrultusunda varlıklar yaratmıştı. Böylece Türk mitolojisinde iyilik ve kötülüğün ebedi çatışması doğdu. Şimdi bu bozkırın uçsuz bucaksız hikayelerinden tanrıların ve titanların dünyasına yani antik Yunan mitolojisine geçiyoruz. Yunan mitolojisinde her şey kaosla başlar. Kaos sadece düzensiz bir boşluk değil, aynı zamanda bütün varlıkların hatta zamanın ve mekanın bile içinde olduğu ilk varoluş durumudur. Kaostan sırasıyla Gaia yani toprak ana, Erebos yani karanlık ve Nyx yani gece ve Tartaros yani yeraltı ortaya çıkar. Gaia, evrenin düzenlenmesinde anahtar rol oynayan ilk kozmik varlıktır. Kendiliğinden Uranos'u yani gökyüzünü doğurur ve ikisinin birleşiminden Titanlar, devler ve Kikloplar gibi ilk nesil tanrılar meydana gelir. Uranos çocuklarını zindana hapseder ancak Gaia'nın yardımıyla oğlu Kronos babasını alt eder ve Titanların lideri olur. Ancak Kronos'un saltanatı da uzun sürmez. Onun da kaderinde çocuklarından biri tarafından devrilmek vardır. Bu çocuk elbette ki tanrıların kralı olacak olan Zeus'tur. Zeus ve kardeşi Hades'le Poseidon, Titanlara karşı büyük bir savaş olan Titanomakya'yı kazanır ve yeni bir düzen kurar. Böylece dünya üzerindeki yaşam ve insanlığın yaratılışı için ortam hazırlanır. Şimdi Mezoamerika'nın büyüleyici coğrafyasına, Maya uygarlığının kadim topraklarına geliyoruz. Maya mitolojisi yaratıcılık, yeniden doğuş ve insanlığın kusursuz bir dengeye ulaşma anlayışını konu alan karmaşık ve zengin bir öykü sunuyor. Maya yaratılış efsanesi, kozmik döngülerin ve başarısız deneylerin hikayesidir. İlk olarak yaratıcı tanrılar Hunahpu ve Eşbalanke, dünyanın ve insanlığın yaratılması için bir plan yapar. Ancak ilk denemede evren karanlık ve boş kalır. Daha sonra tanrılar dünya düzenini kurmak için toprağı, gökyüzünü, güneşi ve ayı yaratır. İnsanların yaratılışı da bu deneme yanılma sürecine dayanır. Tanrılar ilk olarak insanları çamurdan yaratmayı dener ancak çamur figürler güçsüz ve dayanıksız olduğu için dağılır. Daha sonra ağaçtan insanlar yaratırlar. Bu insanlar sağlamdır ancak ruhsuz ve soğuktur. Sonunda tanrılar insanları kutsal Mısır'dan şekillendirir. Bu Maya kültüründe Mısır'ın neden bu kadar önemli olduğunu anlamamızı sağlıyor. Mısır hem fiziki hem de ruhsal yaşamın temel taşıdır. Maya mitolojisinde güneşin her gün doğması, ölümden sonra yeniden yaşamın mümkün olduğuna dair bir semboldür. Bu döngüsel anlayış, Maya takviminin karmaşık yapısında da kendini gösteriyor. Maya mitolojisinin dünyasından ayrılırken şimdi gözlerimizi Aztek mitolojisine çeviriyoruz. Burada Mısır tarlalarının ötesinde kanla beslenen tanrıların dünyasına adım atacağız. Aztek mitolojisi, evrenin yaratılışı kadar onun devamlılığını da sağlayan döngüsel bir anlayışa dayanıyor. Bu hikayelerde tanrılar ve insanların kaderi, güneşin sürekli olarak gökyüzünde parlamasına bağlıdır. Aztek yaratılış efsanesi, 5 güneş efsanesi etrafında şekillenir. Bu efsaneye göre dünya ve insanlar yalnızca bir kez değil, 5 kez yaratılmıştır. Her yaratılış döngüsü bir felaketle sona ermiş ve yerini yenisi almıştır. Birinci güneş evresi, jaguarlar tarafından yok edildi. İkinci güneş evresinde devasa rüzgarlar her şeyi süpürdü. Üçüncü güneş evresi ateş yağmurlarıyla son buldu. Dördüncü güneş evresi büyük sellerle sular altında kaldı. Beşinci güneş evresi şu an yaşadığımız dönem olarak kabul edilir ve onun da sonunun geleceğine inanılır. Beşinci güneşin yaşandığı bu dönem tanrıların büyük bir fedakarlığıyla başlamıştı. Efsaneye göre güneşi harekete geçirmek için tanrılar kendilerini kurban etmişti. Bu nedenle Aztek mitolojisinde kurban ritüelleri yalnızca bir ibadet değil, evrenin devamlılığı için zorunlu bir eylemdi. İnsanlar güneşe kan sunarak onun enerjisini yeniliyor ve dünyanın sonunu geciktiriyordu. Buradan kuzeye, sert iklimlerin hüküm sürdüğü İskandinav topraklarına doğru ilerleyelim.
Kışın donuk soğuklarını ve karanlık gecelerini içinde barındıran bu diyarın yaratılış öyküsü nasıl bir resim çiziyor dersiniz? İskandinav mitolojisinde yaratılış, her şeyin başlangıcındaki derin ve karanlık bir boşluk olan Ginnungagap'la başlar. Bu boşluk, iki güçlü ve zıt dünyanın arasında yer alır. Kuzeydeki dondurucu soğuk ve buz diyarı Nilfheim'la, güneydeki alevler ve sıcaklarla dolu Muspelheim. Bu iki dünya bir araya geldiğinde sıcaklık buzu eritir ve oluşan su damlalarından ilk canlı olan Ymir meydana gelir. Ymir bir devdir ve onun varlığı yeni yaşamların doğuşuna vesile olur. Ymir'in terinden devler doğar. Sütündense koskoca bir inek olan Odhumbla ortaya çıkar. Odhumbla buzları yalayarak buzun içindeki başka bir canlıyı tanrıların atası olan Buri'yi açığa çıkarır. Böylece tanrıların nesli başlamış olur. Ymir'in bedeninden dünya yaratılır. Onun etleri toprağı, kanı denizleri, kemikleri dağları ve dişleri kayaları oluşturur. Saçları ağaçlara dönüşürken kafatası gökyüzünü meydana getirir. En sonunda tanrılar Ymir'in kaotik varlığını düzenli bir evrene dönüştürürler. İnsanlarsa Yggdrasil yani hayat ağacının çevresinde yaşar. Sonraki durak İnkalar. İnka mitolojisi doğayla insan arasındaki uyumun destansı bir ifadesidir. Bu mitlerde güneşin, dağların ve yaşamın ritmini yöneten tanrılar karşımıza çıkar. İnka yaratılış mitolojisinin merkezi figürü yaratıcı tanrı Virakoka'dır. Virakoka, kaotik bir boşluktan dünyayı, gökyüzünü ve tüm canlıları yaratmış bir tanrı olarak bilinir. Mitlere göre ilk insanları taşlardan şekillendirmiş ve onlara yaşam vermiştir. Ancak bu insanlar tanrının öğretilerine uymamış ve büyük bir felakete neden olmuşlar. Virakoka bu eski insanları yok ederek Titicaca Gölü'nden yeni bir insanlık yaratmış. Ve son durağımız Asya'nın mistik topraklarında Japonya'nın doğuşunu anlatan Shinto mitolojisi. Bu kadim inanç sistemi doğayı, ataları ve ilahi ruhları merkezine alan eşsiz bir kozmogoni sunuyor. Shinto mitolojisinde evrenin yaratılışı bir kaostan düzenin doğuşu şeklinde anlatılır ve her unsurun arkasında bir ruh yani bir kami bulunur. Yaratılış hikayesinin başlangıcı evrenin boş bir kaostan şekillenmesiyle başlar. Gökyüzü ve yer ayrıştıktan sonra tanrılar arasında en önemli figürler olan Izanagi ve Izanami dünyanın yaratılmasında görev alır. Bu iki tanrı göksel bir köprü üzerinde durarak ellerindeki kutsal mızraklarıyla okyanusları karıştırır ve su damlalarından ilk kara parçası olan Onagoro adası ortaya çıkar. Izanagi ve Izanami bu adada bir araya gelerek evrenin geri kalanını yaratmaya başlar. Ancak trajik bir olay her şeyi değiştirir. Izanami ateş tanrısını doğururken hayatını kaybeder ve yeraltı dünyasına iner. Kederle dolan Izanagi eşini kurtarmak için yeraltı dünyasına iner ancak Izanami'nin değişen halini gördüğünde geri çekilir. Bu olay yaşam ve ölüm arasındaki dengeyi sembolize eder. Hikayeye göre Amaterasu, kardeşi fırtına tanrısı Susano ile yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu bir mağaraya saklanır ve dünya karanlığa gömülür. Diğer tanrılar ona neşe ve ışık getirmek için bir plan yapar ve sonunda Amaterasu mağaradan çıkarak dünyayı yeniden aydınlatır. Shinto mitolojisiyle birlikte insanlığın yaratılışı anlama çabasına dair büyüleyici bir yolculuğun sonuna geldik ve böylece insanlığın hayal gücünün en derin köşelerine, yaratılışın farklı yüzlerine doğru bir yolculuğu hep birlikte tamamladık. Her mit, kendi kültürünün bir yansıması, insanlığın evreni anlama çabasının benzersiz bir hikayesi. Bu hikayeler sadece geçmişin birer yankısı değil, aynı zamanda insanlığın hayal gücünün, korkularının ve umutlarının zamansız birer hatırası. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi ve yorumlarınızla zenginleştirmeyi unutmayın lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.